İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Hepiniz de mutlusunuzdur. Bu sıcak günlerden hepinize selam gönderiyorum. Bugün gene güzel bir yayın olacak. Güzel haberler var. Birazcık Real Madrid'le ilgili, milli oyuncularla ilgili haberler var. Transfer haberleri var. Önemli haberler bunlar. İstiyorsanız hiç vakit kaybetmeden neye geçelim? Bugünün başlıklarına geçelim. Bugün bakalım neler varmış öne çıkan gelişmelerle. Arda'dan sonra iki Türk daha Real Madrid'de iki Türk isim daha rotaya girdi. Artık böyle onlara doğru açılıyorlar ve bazı böyle teklifler gidebilir. Onları anlatacağım. Önemli teklifler bunlar. Alman basını Can Uzun'u yazdı. Bu ilk haberle de biraz bağlantılı iki haber ve o yüzden de peş peşe koydum. Galatasaray'ın transferini Mourinho, bildiğiniz evet, Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Galatasaray'ın transferini duyurdu. İnanılmaz bir şey. Ve Steve McTominay transferi, bir de bu haber var. Bu da önemli bir haber. Hemen anlatacağım onu da. Bayern Münih'te yaprak dökümü, bunu bilerek anlatıyorum, araya soktum. Çünkü önemli isimler gidiyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Ajax'ta. Beşiktaş'ın bir transfer atağı var. Bir Fenerbahçe'yi anlatacağım. Bir de sonra bir haber daha koydum. Onlar burada yazmıyor. Anlatacağım hepsini. İstiyorsanız hızlıca geçelim. Biliyorsunuz ki Real Madrid'de artık Arda Güler diye bir gerçek var. Arda Güler orada oynuyor ve ona artık yeni mevkiler. Dünkü yayınımı izleyenler de bilirler. Real Madrid'de Arda Güler'e yeni bir mevki. Orası da merkez orta saha, ofansif orta saha. Yani önümüzdeki sezon çok yüksek ihtimalle biz Arda Güler'i bu mevkide göreceğiz. Toni Kroos'un ayrılığı var biliyorsunuz ki Real Madrid'de. Bu birazcık sürpriz oldu. Çünkü Toni Kroos'un bu sene ayrılmayacağı, Luka Modric'in ayrılacağı konuşulurken Modric takımda kaldı, Kroos ayrıldı. Böyle bir Real Madrid'in beklemediği bir gelişme oldu. Onun dışında Real Madrid buraya tabii ki takım içerisinden de buraya takviye yapabiliyor. Yani Kamavinga var, Tchouaméni var. Ya bunları oraya destekleyebiliyorlar ama sonuç olarak böyle Real Madrid'in derin bir kadro yapılanması olması lazım. Real Madrid bunun üzerine çalışan bir takım ve genç oyunculara yöneliyorlar. Bunların içerisinde de iki tane daha Türk var. Yani iki Türk isim daha Real Madrid'in yolunu tutabilir yakın zamanlarda. Bunu kim sağlıyor peki? Yuni Calafat. Bu İspanyol bir menajer, scoutçu, böyle oyuncuları bulan bir isim. Real Madrid'de özellikle çalışıyor. Real Madrid'de çalışıyor. 2024'te Türk milli takımında iki ismi takip alacakmış özellikle. O iki isim için milli takımın bütün maçlarına gidecekmiş. Biz bunu nereden biliyoruz? Defensa Central diye bir gazete var. Biliyorsunuz ki İspanyol gazetesi, Real Madrid gazetesi desem yalan olmaz. Bir Real Madrid gazetesi. Ve Calafat'ın buna, yani milli takımın maçlarını izleyeceğini yazdılar. Peki kimi izleyecek? Kenan Yıldız ve Can Uzun. Kenan Yıldız ve Can Uzun için hemen yazmayın. Can Uzun anlatıyorum sırayla. Bunun için Kenan Yıldız ve Can Uzun için milli takımın maçlarına izlemeye gelecekmiş. Özellikle bu iki oyuncunun. Fakat Can Uzun'un kadro dışı kalmasıyla beraber planlar değişmiş. Şimdi Kenan Yıldız'ın oynayabileceği, yani banka oynayabileceği bir iki maça gelecek, onu izleyecek ve milli takım eğer ki bir çeyrek finali falan kalırsa, yani gruplarda tek maçımızı izleyecekmiş şu anda bu İspanyol scout. Ya olur da çeyrek finale falan çıkarsak, olur da 2008'i tekrar edebilirsek, işte çeyrek final, yarı final, onlara hepsine gelecek. Ama grup maçlarında tek oyuncu olduğu için statüsünü düşürmüş ve ne yazık ki Can Uzun olmadığı için de tek maçı izleyecek. Kenan Yıldız da o maçta oynamazsa eli boş dönmüş olacak, yani artık hedefler uzayabilir. Fakat şöyle bir şey var. Bakalım ne yazmışlar haberde. 9 sol kanat oyuncusu olarak hareket edebildiği için, Kenan Yıldız'dan bahsediyor. Uzun'a göre biraz daha fazla çok yönlü olduğu için daha fazla önde. Bir adım daha önde. Yani Kenan bir adım daha önde Can Uzun'a göre. Can Uzun'la değerlendirmede kendisine talipler. İtalyan takımı bilgisinde, yani İtalyan takımına bilgi verildi diyor. Yani Juventus'a bilgi verilmiş bu konuda, oyuncunuzu izleyeceğiz diye. Bir de Alman takımına bilgi verilmiş, oyuncunuzu izleyeceğiz diye. Fakat milli takımı seçmeden önce Alman milli takımından da teklif gelen Can Uzun milli takıma kadrosuna giremedi. Euro 2024 kadrosuna giremedi. Biraz tepkiler oldu falan ama 18 yaşında biri. Hemen bu habere geçmeden önce yorumlara bir bakıyorum. Yere çöp atan elleriniz kırılsın. Hoş geldin. Selamlar, uzun zaman sonra tekrar hoş geldin.
konuşurken çok nefes veriyorsun. Ses yükseldi. Çok heyecanlı anlatıyorum. Biraz o yüzden Euro 2000'de Kenan nerede oynamalı? Yani bana kalırsa kadroda çok fazla sol kanat var, sağ kanat var. Yunus var, Kerem var, Barış var. Yani ben olsam tabii ki o benim haddime değil ama ben Kenan Yıldız'ı hazır elimde böyle de bir yetenek varken, arkasında da Arda Güler varken çat diye koyardım forvete. Yani zaten bir forvet sıkıntımız var bana kalırsa. Kenan Yıldız'ı forvet oynatırdım bence. Bana kalırsa verimli de olur yani. Bir zamanlarda işte Zaha, Galatasaray'dan örnek vereyim. Zaha sol kanatta çok iş yapamadı. Forvet'e geçtiği zaman Icardi'nin yerine kaç tane gol attı. Bayağı etkili oldu ama kanatta olmadı mesela. Kenan kanatta olur. Yani forvette olur. Ortaya yakın ofansif orta saha değerlendirmek zorunda kalırlarsa hani sakatlık olur, bir şey olur. Olur. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Serhat Pekmezci ile röportaj yapabilir misin? Özellikle Arda ve Fenerbahçe dönemini merak ediyorum. Biraz zor. Telefonları pek açmıyorlar. İlla ki şey istiyorlar çünkü bir arada bir menajer falan bir yüksek mertebeli birini istiyorlar. O yüzden Livakovic gitmez ve Can'a geri dönüyorum. Can Uzun'la ilgili Alman basınında haberler çıktı. Çünkü niye? Can Uzun'u Alman milli takımı da istemişti ama o işte Türk milli takımını tercih etti. Bunun üzerine de kadroya alınmayınca da Alman basınları yazdı. Bakalım neler yazmışlar. BR24 yani bır diye yani değişik bir okunması var onun kısaltılmasını. Ama ben size Türkçe telafi ediyorum. Yani Almancam yok. Çok fazla böyle şey yapamayabilirim. Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'na yetenekli oyuncu Can Uzun'dan yoksun başlayacak. Geçtiğimiz sezon 2. Lig kulübü Nürnberg'e 16 gol atan 18 yaşındaki oyuncu nihai kadroya girmedi demiş. Sport 1. Hücum mücevheri Avrupa Şampiyonası'nın kadrosundan çıkarıldı başlığıyla haber servis edelim. Yani hücum mücevheri. Bence Can Uzun'u arayabiliriz. Yani bilmiyorum. İlk maçında da çok fazla izleyeme fırsatım olmadı açıkçası Türkiye-İtalya maçına. Benim de kendi işlerim vardı. Bir gözümün ucuyla bakabilmek zorunda kaldım. Yani çok da maç içerisinde bir şey anlamadım ama neyse. Umarım çok büyük bir hata yapmamışızdır. Express gazetesi ne demiş? Alman milli takımının reddetmesinin ardından bunu özellikle vurgulamışlar. Türkiye'nin mücevheri Can Uzun Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Grealish de çıkarıldı. Oluyor böyle şeyler. Kicker gazetesi demiş ki bu hayal kırıklığı Alman Futbol Federasyonu'nun reddettiğinden dolayı Can Uzun için büyük oldu. Yani büyük bir hayal kırıklığı yaşadı Alman milli takımı ama yani Alman milli takımına mı seçecektiniz? Birazcık da gazeteler yanlı yapıyor. Bana kalırsa Can Uzun olası bir Dünya Kupası'na gitme durumumuzda şurada 2 sene falan kaldı. Hemen bunun akabinde Eylül ayında Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Hatta Eylül'ü bile bulmayabilir. Net olarak takvimini bilmiyorum ama artık Dünya Kupası elemeleri için mücadele edeceğiz. Hem o mücadelelerde hem de olası bir Dünya Kupası'na gitme durumunda mutlaka Can Uzun ana kadroda yer alacaktır. Hem de böyle vazgeçilmezlerden olacaktır. Sport gazetesi ne yazmış? Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'nın yetenekli oyuncu Can Uzun'dan yoksun başlayacak. Geçtiğimiz sezonun 2. Lig kulübü Nürnberg'de 16 gol atan 18 yaşındaki oyuncu nihai kadroya giremedi ve T-Online gazetesi tamamen internet sitesi bu. Can Uzun kadrodan çıkarıldı diye büyük bir manşet atmış. En büyük yeteneğin Avrupa Şampiyonası'na gitmesine izin verilmedi demiş. Böyle bir eleştiriler yönde bakmışlar Alman gazeteleri Can Uzun'un. Çünkü şöyle bir şey var. Almanları da anlamıyorum. Milli takımlarını seçmeyince oyuncuyu yani acayip eleştiriyorlar. Milli takımı seçince de ırkçılık yapıyorlar. Yani bir acayip bir şey oldu. Millet oldular. Ben de anlamadım. Hem Mesut Özil'e yapılıyor. İlkay'a yapıldı biliyorsunuz ki. Hemen hemen Almanya'da oynayan bütün Türk futbolcular yani bir şekilde U19'da olsun veya işte grup maçlarında Almanya milli takımını seçmiş Türk futbolculara, özellikle Türk futbolcular diyorum. Bakın siyahi futbolcular aynı şeyleri yapmıyorlar. Türk futbolculara yapıyorlar. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bunu bence daha önce hiçbir yerde duymamış olabilirsiniz. Mesut Özil'in Almanya Dünya Kupası'nı kazandığında çekilen takım fotoğrafına bir bakın. Yani o fotoğraf o kadar önemli bir fotoğraf ki yani bir ırkçılık konusunda, ırkçılığın ne boyutlara geldiği konusunda şöyle bir olay oluyor. Mesut Özil fotoğraf çekilmeden önce o Alman yetkililerden biri Mesut'tan formasını istiyor imzalı. Hemen kalemiyle geliyor formanı çıkar diyor. Ama bir tek Mesut Özil'e yapıyorlar. Mesut Özil formasını çıkarıyor, imzalıyor, veriyor ve sonra takım için
toplanın diyorlar, fotoğraf çekileceğiz diyorlar. O fotoğrafta bütün futbolcuların üzerinde Alman milli takımının forması var. Bir tek üstü çıplak olan da Mesut Özil. Ki yani o Dünya Kupası'nın en kritik oyuncusu da Mesut Özil'di Almanya milli takımı için. Ve milli takımın o Dünya Kupası ile çekilen hatıra fotoğrafında Mesut Özil'in üstünde Alman forması yok. Üstü çıplak. Diğer bütün futbolcuların üstünde Alman forması var. Yani bu aslında yani anlayabilene çok ince bunlar medyatik mesajlar, verilmek istenen mesajlar. Ve bu Almanlar bunu yapmaya başladılar. Son 10 senede, 15 senede yani çok büyük yanlış yapıyorlar. Özellikle futbolda yani bu kadar ırkçılıkla mücadele edilirken Almanların bu yaptığı ırkçılıklar yani has safhaya ulaşmış durumda. Bir sonraki haber Kicker'ın Alman başka bir Kicker bu. Online olan bir Kicker bu. Bu farklı bir Alman gazetesi. Başında Bayer Kicker bilmem ne upuzun bir ismi var. Böyle değişik bir ismi var ama Kicker diye okunuyor o da. Bakarsan Google'a bakarsan görürsün. Hocam Arda'nın kadro geri ne olur oynar kesin onu bekliyorum. Net bir yorumun nedir? Yani artık Arda mevzusu şöyle kapandı. Arda artık oynayacak. Yani o artık takıma ilk 11 olmayacak tabii ki de. Yani o beklenemez daha. Yani bu sene de beklenemez. İlk 11 olmayacak ama çok sık oynayacak artık. Böyle ilk maçlarda falan direkt başlayabilir. İlk 11 başlayacağı maç sayısı çok fazla olacak. Ve bana kalırsa merkez orta saha ve orta sahanın ön tarafı yani ofansif orta saha, forvet arkası bir noktada oynayacak ve biliyorsunuz ki bakın Arda'yı birazcık iyi incelediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Arda'nın adam eksiltme noktasında hareketleri, çalımları genelde topa yaptığı tek dokunuşlarla. Yani böyle değişik bir yeteneği var. Yani Messi gibi çat 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 gitmiyor Arda. Ama Arda'ya bir pas attığınız zaman topa öyle bir dokunup önüne alıyor ki iki kişiyi hatta uygun bir pozisyon olduğu anda 3 kişiyi aynı anda oyun dışına bırakıyor. Egale ediyor. Yani o yüzden orta sahada özellikle pas alanının yoğunluğunun çok olduğu noktada Arda'nın o ayağının yeteneğini kullanmak istiyorlar. Evet sağ kanatta sağ açıkta olmadı mı? Oldu ama orada çok da fazla de var. Şimdi Enderik falan da var. Başka arkadaşlar da yazıyordu. Yani ileri hücum hattında bayağı bir güçlendiler. Mbappe var. Mbappe de sağ kanatta oynayabiliyor. Sol kanatta oynayabiliyor. Forvet'te oynayabiliyor. Yani şimdi Ancelotti nasıl değerlendirecek bilmiyoruz ama Arda'nın özellikle vücuduyla yaptığı çalımlardan dolayı merkez orta sahada ve ofansif orta sahada daha etkin olabileceği düşünüyor. İspanyol gazetelerindeki yorumcular bunu böyle söylüyorlar ama daha yeni sezonun başlaması, daha sezon da 2 hafta önce bitti. Daha yeni sezona 2,5-3 ay var. Yani neler olur neler biter. Yazda kampa girecekler, çıkacaklar. Ancelotti düşünecek, edecek neler olacak. Onları tabii ki ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Onun dışında şu anda önümüzdeki sezon şunu yaptı demem hayalcilik olur. Yani beni de yanıltan bir cümle olur yani. Sizi yanıltacak bir cümle olur. O yüzden de şu anda ben size konuşulanları, Arda ile ilgili konuşanlarını söylüyorum. Aktan Hanlı hoş geldin. Oğuzhan kardeşim, Can kardeşim sağ olasın. Solda Kenan, sağda Barış Alper, sol ortada Arda Güler forvet attı. Böyle oluşmalı. Evet Arda'nın hemen ön orta sahada da Hakan Çalhanoğlu, Yusuf. Hemen arkasında Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yusuf. Evet olabilir. Yani muhtemelen Aktan senin dediğin gibi bir kadro ile çıkacaklar. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Geçiyoruz enteresan bir habere. Bu şu solda gördüğünüz az evvelki arkadaşımız. Evet Real Madrid Kenan Yıldız'a teklif yapacak. Ben onu söyledim az evvel özellikle Kenan Yıldız'la beraber Can Uzun'u da istiyorlarmış ama şu anda milli takımda olmadığı için Can'ın planları birazcık aksayacak Can'la ilgili planlar. Çeyrek final kesin. Evet bence de öyle. Bayağı güçlü ama İngiltere, Fransa falan onların hepsi çok güçlüler. İtalya'da çok güçlü aslında bakmayın siz. Galatasaray'ın transferini Mourinho doğruydu. Evet yanlış duymadınız. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. İspanya'da bir röportaj verdi. Bu röportajda da ona Rafa Silva'yı sordular. Rafa Silva ile ilgili bir gelecek Fenerbahçe geleceği düşünüyor musunuz demiş. Fabrizio Romano sormuş. Fabrizio Romano söylemiş. Biliyorsunuz ki Fabrizio çok ünlü bir gazeteci. Yani Türkiye'nin böyle sayılı gazetecileri gibi Fabrizio da Portekiz'in sayılı gazetecilerinden ve Avrupa'ya yayın yapan bir insan. Peki Mourinho ne demiş? O çok iyi bir oyuncu ama Galatasaray'a gitmeye çok yakın olduğunu duydum demiş. Yani Jose Mourinho
Rafa Silva'nın Galatasaray'a gitmeye çok yakın olduğunu İspanyol gazeteciye, Portekizli gazeteciye söylemiş. Çok enteresan. Jose Mourinho'dan bunu duymak. Şimdi o tabii ki Fenerbahçe Galatasaray arasındaki bu gerginlik falan, böyle Avrupa'da bu takımlar arasında bu tarz gerginlikler yok. Eminim ki bu konunun ne had safhada olduğunu bilseydi böyle bir açıklama yapmazdı ama bu çok sportmence, çok güzel bir açıklama. Jose Mourinho biliyorsunuz zaten adam special one, yani o özel biri ve bazı kavgalara falan girilmesiyle beraber de kendisine uygun görmediği kavgalara da girmeyen biri. Yani böyle sportmence davranmış ve duyduğu bilgiyi aktarmış. Peki Portekiz basını da bunu yazmış bu arada. Portekiz basınında da Rafa Silva'nın 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu, Galatasaray'ın Benfica'ya 7 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu söylemiş. Futbolcuya da önerdiği para 3 milyon euro. Birazcık ben bu haberden 7 milyon euroluk transfer bonservis bedelini çok bulmamakla beraber 3 milyon euroyu da biraz fazla buldum. 31 yaşında ne kadar etki edebileceğini bilemiyoruz. Çünkü Portekiz Ligi'nin dinamikleri farklı. Tabii ki bizden daha iyi birlikler ama dinamikleri farklı. 326 maçta 94 gol attı 2016'dan 2024'e kadar Benfica'da ve 79 asist yaptı. Yani 94 gol ve 79 asistle oynadı. Rafa Silva önemli bir oyuncu. Galatasaray'a gelirse yani bir rahatlama yaşayabilir. Mertens'i ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken böyle bir transfer önemli. Hemen hiç ara vermeden şuna geçiyorum. Sonra tekrardan yorumlara geri döneceğim. Scott McTominay. Bunu kim haber yaptı? Bugün Nevzat Dindar. Gazeteci Nevzat Dindar'ın, biliyorsunuz ki Nevzat Dindar önemli bir gazeteci. Benim de meslek büyüğümdür. Maçlara gittikçe de görürüm, selamlaşırız. Ondan da böyle birazcık bilgi alırım açıkçası. Yani daha çok gazetecilik üstüne bilgiler alırım. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım gibilerinden. Çok önemli bir gazeteci. Yani bu bilgilerini hep yönetimden alıyor. Yönetimle çok yakını olan biri yönetimle. O yüzden ne diyor bakalım. Scott McTominay sarı kırmızılarla görüşmeyi sürdürüyor demiş. Okan Buruk'un listesinde ilk sıradaymış Scott McTominay Manchester United'da. Kırmızı Şeytanlar kalan sezonda 43 maçta boy göstermiş, 10 gol atıp 3'te asist yapmış. Piyasa değerinde bir şey var. Asıl söylemek istediğim 32 milyon euroluk şu anda Transfermarkt'ta piyasa değeri var. Scott McTominay'in 32 milyon euroyu Galatasaray'ın vermesi mümkün değil. Net, yani bütün 32 milyon euroyu verdin mi Scott McTominay'e büyük bir sıkıntıya girersin. Yani böyle bir transfer bonservis, evet Türkiye rekoru gelir belki ama yani seni uzun vadede de büyük bir sıkıntıya da sokar. Ama Scott McTominay'i transfer edebilmek yani gerçekten çok zor bir iş. Yani sonuçta açıkçası güzel maç çıkarıyor. Ben Manchester United'ı biliyorsunuz ki Manchester United'ı seven biriyim ve Erik ten Hag gibi bir garabet bir teknik direktörle artık kaçıncı yıllarıydı saymayı unuttum. 3 sene mi oldu artık bilmiyorum. Sonunda gönderiyorlar. Yani bu Erik ten Hag'la ilgili bu kötü dönemde McTominay gerçekten iyi top oynadı yani. Böyle bazen takımı sırtlayan isim oldu. Bakalım göreceğiz. Galatasaray bunun işin içinden nasıl çıkar ama 20 milyona kadar bir transfer bonservis bedeli ödeyebilir durumda diye düşünüyorum Galatasaray ama 32 milyon biraz çok geldi. Yani tamam arada 12 milyon var diyorsunuz ama o işler öyle olmuyor. O büyük paralar yani bunlar. Bakalım Galatasaray ne yapacak? Oğuzhan kardeşim programı çok güzel, tebrik ederim. Sol tarafta kendiniz. Çok teşekkür ederim. Video sonrası Arda Güler isteyen kulüplerle ilgili bir özet anlatım yapabilir misin? Tamam yapayım. Sever rakibini ısırmayı Mourinho. Bence bilerek yapmış açıklamayı diyor. Harun değil bence hoş geldin. Evet bak böyle bir nokta da var Harun. Harun'un dediği doğru. Hemen onu şöyle bir ekrana da getireyim. Beğendim bu yorumu. Evet yani Mourinho'nun böyle bir şeyi de var. Biraz rakibiyle de böyle birazcık oynamaya çalışmak falan. Haklı. Bir de artı olarak Arne Slot Feyenoord'dan eski oyuncusu Orkun Kökçe istiyormuş. Rekor bir bedelle gelebilirmiş Benfica'ya. Bilmiyorum. Kaloriferci hoş geldin. Ama bakacağım. Aklımda not olarak yazdım bunu şimdi. Mustafa Tura hoş geldin. Hoş bulduk. Fener'e gelecek yerli futbolcularla ilgili bilgin var mı? Henüz Fener'le ilgili bir transfer şey yok. Fener gerçekten bir kısır döngüde şu anda. Evet Mourinho geldi ama transfer konusunda ne olacak? Hiç bilinmiyor. Neler olacak, neler bitecek. Çünkü tamamen seçime odaklanmış durumdalar.
Yarım saat sonra da Now TV'de Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un programı var. Kaçırmayın. Ben şimdi oraya gideceğim yarım saate. Hocam 40 bahis yapıp yayına katmamışsınız. Kusura bakma, bundan haberim yoktu. Şimdi abone oluyorum. Ozan Lutça, herhalde Lukka'ya da hoş geldin. Abone oldun. Teşekkür ederim. Daha çok hoş geldin. Umarım keyifle izlersin beni. Ben böyle bazen heyecanlanınca kelimeleri de birbirine karıştırıyorum. Scott McTominay'den geçiyorum Bayern Münih'e. Bayern Münih'e hemen kısaca anlatacağım. Gidecek oyuncular var. Kingsley Coman, Serge Gnabry, Goretzka, Kimmich, Masuari ve De Ligt. Bunlar gidecekler bu sene Bayern Münih'ten. Neden bunu anlatıyorum? Bakın, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük transferler yapma peşindeler. Özellikle işte Mourinho'nun gelmesiyle Galatasaray bunun altında kalmayacak. Bir de Erden Timur olayı var. Şimdi Erden Timur hep böyle iyi transferlere imza attı. Biraz da işte bakın, Erden Timur'la değil biz kendimiz de yapıyoruz diyerek Galatasaray biraz para harcayacaktır bu sezon. O yüzden böyle McTominay'ler falan listelere giriyor. Büyük ücretler. Bakalım ne olacak? Yoksa yani bu paraları ödeyecek başarı yakalanmazsa o zaman yani çok kötü olacak kulüplerin derdi. Gerçi Fener'in öyle bir derdi yok da Galatasaray için öyle bir dert var. Bu oyuncular gidecek. Bu oyuncularla ilgili iyi bir transfer çalışması yapılırsa böyle işte ne bileyim Kimmich'tir, De Ligt'tir, bunlar alınabilir. Özellikle Kimmich'le De Ligt yani belirli bir fiyatları bir tık daha düşük. Diğerleri çok zor. Yani Koman'ı falan alamayız tabii ki de. Türkiye'ye gelmezler. Gnabry falan. Ama diğerlerinde böyle bir yoklama yapılabilir. Bence bunlara da kulüpler ilgi göstermeli diye düşünüyorum. Ve son transfer haberi bugüne ait. Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'un eski öğrencisi Steven Berghuis Ajax'ta oynuyor biliyorsunuz ki. 32 yaşındaki futbolcu Hollanda teknik adamın kendi ülkesinden yapacağı ilk transfer olmaya yakın olduğu belirtildi. 32 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu bilinen Beşiktaş'ın bu transferi 2,5 milyon euro ve bir takım bonuslar karşılığında bitireceği kaydedildi diyor. Kariyeri boyunca da bir tek İngiltere'de Watford'da oynadı Berghuis. Onun dışında bu sene ne yapmış ona bir bakalım. 2025'e kadar sözleşmesi olmuş. 29 maça çıkmış. 8 gol ve 10 asistlik performans göstermiş. Beşiktaş'ta Kim niye gelsin? Ya artık şöyle oldu. Parayı verebiliyoruz. Bakın yani Mourinho'nun geldiği bir Türkiye, Icardi'lerin geldiği bir Türkiye. Yani Kimmich gibi futbolcular da gelebilir. Yani tabii ki bunların ücretleri yüksek ama yani Aziz Yıldırım'ın ben konuşmasını dinledim. Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'nde 3 sene sonra yarı final falan hedefliyor. Yani eğer bu noktaları hedefliyorsan bakın Bayern Münih takımdaki önemli isimleri boşaltıyor. Eğer seçilirse Aziz Yıldırım bunlardan bir iki tanesini almalı bence. Yani böyle büyük futbolcularla almalı. Artık öyle yaşı geçmişler falan yani olmamalı diye düşünüyorum. O yüzden ben söyledim. Yoksa takımların alacağı edeceği falan yok. Bu da benim birazcık hayalciliğim, onu anlatmak istedim. Ama önemli, böyle büyük transferler yapmak önemli. Yapılacaksa büyük transferler böyle yapılmalı. Yoksa neler geliyor başımıza biliyoruz. Daha önce mesela Falcao mevzusu Galatasaray'a. Falcao 30 milyon euroya mal oldu Galatasaray'a. 30 milyon euro çöpe atıldı. Yani inanabiliyor musunuz? Ve Falcao'nun yaptığı en büyük şey Fenerbahçe maçında penaltı atmak. Bana kalırsa. Yani Kimmi 15 milyon euro Türk takımlarını küçük görüyor. Bilmiyorum. Van Bronckhorst'ta Beşiktaş'ı küçük gördü Aralık ayında ama şu anda Beşiktaş'ın başında. İnşallah genç iyi oyuncular alınır. Bilmiyorum artık. İnşallah genç iyi oyuncular. Şu anda transfer noktasında değil hiçbir takım gerçekten. Bir Galatasaray ile Beşiktaş çalışıyor. Onun dışında yani Anadolu kulüpleri ne Trabzonspor, yani Avrupa'da da pek bir transfer mevzusu yok yani. Bir Mbappe var tamam ama Avrupa'da da bir bekliyorlar. Yani bütün büyük kulüpler bir bekleme şeyine geçtiler bu yaz. Öyle Euro 2024 var ya. Ondan dolayı böyle bir transfer haberleri çok şu anda yok yani. Hiçbir takım transfer için uğraşmıyor. Herkes Euro 2024'e odaklanmış durumda. İşte Türkiye'nin de kendi dinamikleri var onlara. Evet, bugünkü yayının bitmeden önce Fenerbahçe'de bugün neler oldu? Hemen kısaca anlatayım. Aslında herkes biliyor. Anlatacak da bir şey yok. Ali Koç demiş ki Aziz Yıldırım'a, Aziz Yıldırım önce kavga çıkacak demiş. Ama ondan sonra Ali Koç da demiş ki gerekirse kavga yaparız. Gerçekse hoş değil. Ali Koç yalanladı ama Aziz Yıldırım da diyor ki orada bir sürü insan vardı.
hepsi duydu diyor. Bilmiyorum, bir taraftan bir tarafı sürekli yalan söylüyor Fenerbahçe'de. Ben anlamış değilim çünkü Aziz Yıldırım bir şey söylüyor, işte bugün Acun yalanlıyor. Acun bir şey söylüyor, Aziz Yıldırım yalanlıyor. Vefa Küçük'ün seçim mevzusunda Aziz Yıldırım'a hak veriyorum. Evet, Vefa Küçük zaten seçilirdi ama böyle oldu bittiye getirdiler. Biraz ciddiyetsiz davrandılar ama bu denli stadyumu terk edecek kadar e, bir şey var mıydı? Bence yoktu. Ama Aziz Yıldırım biraz da olayı siyasete çevirmeyi seviyor. Yani 6 yıldır da bir başarı görmeyince takım, insanlar ister istemez, yani Aziz Yıldırım noktasından bakmaya çalışıyorum. Mutlaka o koltuğa oturmaya çalışıyor. Çünkü kendi dönemi çok daha başarılıydı. Bugün aklımda kalanlar, Lübe Ayar gazetecinin çok fazla tepki görmesi konuşması sırasında. Kendisi Fenerbahçe ile öne çıkan bir gazeteci. Biraz da o yüzden de hatta Ali Koç'un taraftarları bile tepki gösterdiler Lübe'ye. Onu da biliyorsunuz ki, birazcık tweetlerine bakarsanız anlarsınız. Siyasi olarak yani bir siyasi duruşu da olduğu için, futbolla siyaseti birbirine çok fazla karıştırdığı için de işte böyle spor medyasına girdiğin zaman birazcık o eski siyasi şeyler işleri karıştırıyor. O yüzden siyasetle sporu kesinlikle ayırmak lazım. Bu Lübe Ayar'da bugün çok net görüldü. En çok aklımda kalan da Acun Ilıcalı'nın marş söylemesi oldu. Gerçekten komik bir an. Kendisi de sonra fark etti. Böyle sesini falan kıstı ama o anlar kayda geçti. Herkes yayını izlesin bence Acun Ilıcalı. Bir daha Acun'u böyle göremeyiz yani onları yaparken. Göremeyiz. Birazdan da Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un yayını var. Ve son olarak da ampute milli takımımız, biliyorsunuz üst üste 3. defa Avrupa şampiyonu oldu milliler. Çok fazla Türkiye'de futbolun dışındaki başarılar böyle önemsenmiyor, küçük görülüyor veya hatta insanların haberi bile olmuyor bazı başarılarımızdan. Bizim işte son olimpiyatta hangi oyuncularımız olimpiyat madalyası aldı? Yani böyle spor medyasındaki insanlara bile sorsanız bilmezler ama bunları söylemek lazım. Bakın, bu çocuklar inanılmaz bir ter döktüler. Avrupa şampiyonluğundan bahsediyorum yani. Ampute Türk milli takımı Avrupa'nın en büyük Türk milli takımı. Voleybolda biz dünyanın en büyük takımıyız. Ve başka branşlarda, yani Fenerbahçe'nin özellikle bu amatör sporlar diyerek küçülttükleri diğer sporlar var ya, aslında hepsi profesyonel sporlar. Aslında onların ismi amatör sporlar değil, olimpik sporlar. Çünkü hepsi birer olimpiyat sporu. Oralarda inanılmaz başarılarımız var ama biz nedense sadece odaklanmışız arkadaş futbola. Belki bu hataya ben de düşüyorum, bilmiyorum. Yani insanlar böyle şekillendiriyor bizi. Ama bizim kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu diye bir sporcumuz var ve kayakla atlamada inanın o kadar küçük küçük çalışmalarla o kadar büyük işler başarıyor ki. Ama sorsanız spor medyasındaki genel müdürler bile bilmiyordur. Yani ki gazeteci, spiker Emre Tile var. O bahsediyor birkaç bir şeyden. Ama biz yani sadece futbola odaklanmış durumdayız. Bunları gerçekten insanlar, evet futbolda Galatasaray şampiyon oldu. Herkes hikayesinde Galatasaray'ı paylaştı. Bütün Galatasaraylı arkadaşlarım, hepsinin gördüğüm hikayelerini, ama bugün ampute milli takımını paylaşan bir kişi bile yoktu. Haberleri bile yoktu belki de, ama bu başarıları küçük görmememiz lazım. Bu başarıları da büyütmemiz lazım. Bunlar da bizim çocuklarımız. Bunlar da Türk milli takımı için, bu bayrak için ter döküyorlar. Lütfen bu haberlere de önem verelim. Bunları da paylaşalım. Beni dinlediniz, izlediniz. Hepinizin kulağına sağlık, gözüne sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum ama teşekkür etmeden önce de yorumları tabii ki de okuyacağım, öyle gideceğim. Kart seçiyorum. Sorun ne olabilir? Konudan bağımsız, kusura bakma. Ozan Lukka kardeşim, gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiç yani ben kart bilgisi falan girmedim. New member yazıyor. Yeni üye oldu sanırım bana. Çok teşekkür ediyorum. Umarım umarım güzel yayınlar olur. Teşekkür ederim. Sen benim ilk üyemsin bu arada. Şöyle seni göstereyim. Seni şeyde de paylaşacağım. Toplulukta da paylaşacağım. Çünkü ilk üyem olduğun için bunu hak ediyorsun. Bir spor yaparsan ve yaygınsa seversin diye düşünüyorum. Ülkemizde mahallede top oynayarak büyüyoruz. Kayak hayatımızda görmediğimiz için, imkanlar için ilgi duyulmuyor. Yeterli altyapı da yok. Çok doğru söyledin. Evet. İlgiyle alakalı kısma kesinlikle katılıyorum. Sokakta top oynayarak büyüdük. Bütün ülkelerde çocuklar sokakta top oynuyorlar. Bakın Fransa'da da. Bugün gidin, Norveç'te de çocuklar top oynuyorlar, basket oynuyorlar. Ama Norveç'in veyahut da Amerika'da
çocukların çok büyük kısmı basketbol oynayarak büyüyor Amerika'da. Ama olimpiyatlara baktığınız zaman yani Amerika'nın 10 binlerce olimpiyat madalyası var yani. Bütün spor branşlarında başarılı sporcular yetiştirebiliyorlar. Gerçekten sadece çocukla ilgili değil. Sadece çocukken oynanan oyunlarla ilgili değil. Yani bu birazcık da devlet programıyla alakalı bir şey. Bizde genelde para kazanılan şeylere, yani bu işten para kazanıyorsak futbolda, yani sporda özellikle bu işten para kazanıyorsak oraya yöneliliyor, yatırımlar yapılıyor. Para kazanılmıyorsa yani çok böyle bireysel yetenekler çıkıyor. Biliyorsunuz bakın bizim disk atmada bir gümüş madalyamız vardı. İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Ben yaklaşık 10 yıl önce falan olimpiyatlarda disk ve gülle atmada bir bronz bir gümüş madalya kazanmıştı. Yani böyle bir bozkırda kendi başına çalışan bir sporcumuzdu. Yani hiçbir altyapı yok, hiçbir şey yok, özel profesyonel bir şey ve ona rağmen yani o sporcu gümüş madalya aldı. Yani gülle atmada ve disk atmada. Ya işte altyapı aslında potansiyelimiz çok var. 80 milyon. Futbola döneyim. Bakın son bir yorum yapıp kapatacağım yayını. Çok uzadı. Futbola dönelim. 80 milyon Türkiye'nin Avrupa'da kaç tane oyuncu yetiştirebiliyoruz Avrupa'ya gönderdiğimiz? Bakın 15 sene önce bir Arda Turan çıktı. Barcelona'da oynadı. Ondan sonra da işte Arda Güler çıktı. Arada var güzel futbolcular ama majör liglerde, majör takımlarda oynayabilecek futbolcularımız var mı? Veya işte böyle 50 milyonluk, 60 milyonluk noktalara yetiştirebildiğimiz, Türkiye'den direkt satabildiğimiz futbolcular var mı? Ama bunu nasıl Almanya yapabiliyor? Sadece 3 milyon Türk'le yapabiliyorken ve bir sürü Türk sporcu çıkarabiliyorken, Hamit'i çıkarmış, Emre Can'ı çıkarmış, İlkay'ı çıkarmış, Mesut'u çıkarmış, daha çıkarmaya devam ediyor. Yani bunları başarabilirken Almanya 3 milyon Türk'le biz nasıl 80 milyon Türk'ten bunu başaramıyoruz? Bakın o zaman birazcık da sorunu kendimizde aramamız lazım. Helal olsun ampute milli takımına. Ne yalan söyleyeyim, az önce ben de aynı cümleleri kurdum. Yusuf Murtaz hoş geldin. Benim yorumumu unutma. Ardıysa sen kulüpleri sormuştun. Tamam söyleyeceğim. Vallahi ben yorumları takip etmedim. Senden sonra bakıyorum, takip ediyorum. İnşallah daha iyi, daha bir projeler olsun. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim Ozan Lukka. Çok sağ olasın. En büyük örnek Mete Gazoz. Mete Gazoz'un ile ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Mete Gazoz şöyle çok daha küçükken okçuluğa yeni başladığı dönemde biliyorsunuz onun bir hastalığı var. Mete Gazoz'un bir kas hastalığı var. Ve bazı hareketlerini kontrol edemiyor. Bu çok yakınında tanıdığım, tamamen şans eseri öğrendiğim bir şey. Mete Gazoz küçükken ya bunu işte çocuk eğlensin diye okçuluğa ailesi gönderiyor diye etrafındakiler laf söylemişler. Yani bizdeki aslında yani kafadaki görüntü bu yani. Ama işte eğlensin ya okçu. Mete Gazoz'un başarısını bireysel olarak Türkiye'de yakalayabilen biri yok yani. Mete Gazoz sadece Türkiye'de, dünyaca tanınan bir insan oldu. Yeteneği sayesinde. Çünkü o başardığı o üst üste birincilikler o kadar kolay birincilikler değil. Onu yapması çok zor. Yani özellikle ok atmak. Sürekli o hedefe o kadar çalışmak ve o hedefi sürekli vurabilmek ve üst üste altın madalyaları kazanmak, üst üste dünya şampiyonluğu kazanmak, bunlar çok zor işler. O yüzden Mete Gazoz gibiler biz küçükken yani tabiri caizse alay etmişler çocuklu ama o çocuk yani neler göstermiş. Türkiye'de aslında birazcık böyle onu göstermek istiyorum. Çok güzel bir örnek oldu Mete Gazoz. Voleybolda kadınlar kesinlikle. Neden voleybolda iyiyiz biliyor musunuz? Çünkü voleybolda çok büyük bir para dönmüyor. Ve o para simsarları, oradan böyle kan emiciler o voleybolda ilgilenmiyorlar. Gerçekten voleyboldan anlayan insanlar federasyonun başında, takımın başında. Kulüplerde de aynı şekilde geçerli ve bakın voleybolda dünya bir numarası Türkiye. Kesinlikle yolun hepsine kefiliyim. Her şey altyapı çocuk yetiştirme tarzıyla alakalı bir durum. Ya bizde beden dersi ya. Beden dersi Allah aşkına. Ya buradaki kim diyebilir ki beden dersinde biz olimpik sporlarla ders gördük de hocamız bize işte ne bileyim disk attırdı da mızrak attırdı da işte bize uzun atlama yaptırdı. Ya diyemez ki kimse. Yok yani beden dersi hepimiz için topu alıp koşturalım dersiydi yani. Öyle değil mi? Herkes de 5 alıp geçiyordu. İşte yani o büyük ülkeler dediğimiz işte Amerika'ymış, Fransa'ymış, Almanya'ymış bu kadar çok sporcu yetiştirmesinin sebebi okulda beden dersinde gerçekten olimpik sporlara eğitim veriliyor. Ve yetenekli olan o insanlar, çocuklar orada daha hemen ayrılıyor oradan. Ama bizim yani oyuncularımızın olur da
15 yaşında 16 yaşındaki çocuk Galatasaray altyapısında oynuyor, Beşiktaş altyapısında oynuyor. Bu çocukların aynı zamanda gelecek sıkıntısı var. Olur da bir sakatlanırsa o zaman aç kalır bu çocuk. Yani futbol hayatı 18 yaşında bittiğini düşünsenize. Okul hayatını da ondan dolayı erteliyor ve ondan sonra büyük bir gelecek kaygısı yaşayacak. Bu kaygıyı yaşamamak için de okul ve futbolu bir arada götürmeye çalışıyorlar ve bu arada işte o Bellingham gibi futbolcular gelecek kaygısı yaşamadıkları için her noktada kendini geliştirebiliyorlar. 18-19 yaşına geldiğinde. Bizse geliştiremiyoruz. O yüzden bir tık geride kalıyoruz. Yani neyse, konu çok daha başka yerlere gidecek. Ama benim düşüncelerim bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hoş buldum kardeşim Yusuf Murtaz. Çok zor ok atmak. Ok atmak zor değil ama oku sürekli aynı noktaya atmak gerçekten böyle doğuştan gelen bir yetenek. Onu böyle herkes gerçekten başaramaz. Ne der bizim beden derse? 4 çeşit top vardır. Basketbol, futbol, handbol, voleybol. Diğer sporlar yoktu. Voleybolu, handbolu veriyorduk. Şimdi kızlara, basketbolu, futbolu da veriyordu. Erkeklere yani öyle bölüşülüyordu. Çok doğru söylüyorsun Yusuf Murtaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayın gerçekten çok uzadı. Ozan Lukka'ya özellikle teşekkür ediyorum abone olduğu için. Teşekkür ederim kıymetli dostum. Umarım keyifle izlersin beni. Yakında tekrar görüşeceğiz. Yarın bir arkadaşımız sordu. Yarın yayın yapacak mısın? Yarın yayın yapamayacağım. Hem benim kendi işlerim var, kendi mesaim var. Hem de başka işlerim de var. Onları halletmem gerekiyor. Önemli. Pazar zaten. Pazartesi de burada olamayabilirim. Bir hastane işim var. O yüzden önemli değil ama gitmem gerekiyor hastaneye. O nedenle olamayabilirim pazartesi günü de ama salı günü hiçbir yere kaçamazsınız. Geliyorum. Salı günü görüşmek üzere. Mutluluklar, esenlikler hepinize.